Şimdi bugün elimizdeki kaynaklarda çok kafa karıştırıcı bir profil var. Evet, Yani hem ibadetini hiç aksatmayan dindar bir insan düşünün, evet. hem de aynı zamanda başkalarının hakkını yiyen biri. Bu ikisi bir arada nasıl oluyor? Çok zor bir soru. Yani kıldığı namaz, tuttuğu oruç onu kurtarır mı yoksa bütün o emek boşa mı gider? İşte bu çelişkinin biraz derinine inelim diyoruz. Bu gerçekten de insanın aklını kurcalayan bir durum. Çünkü ibadet ile ahlak arasındaki o çok hassas bağı sorgulatıyor insana. Kaynaklar da bu düğümü çözmek için işe temel bir ayrımla başlıyor zaten. Evet, o ayrım benim de çok dikkatimi çekti. Kaynaklar diyor ki bir ibadetin sahih, yani geçerli olması başka bir şey, makbul yani kabul edilmiş olması apayrı bir şey. Aynen öyle. Açıkçası ilk okuduğumda bu ikisi bana neredeyse aynı gibi gelmişti. Fark tam olarak ne? İşte bütün meselenin, bütün konunun kilit noktası tam olarak burası. Şimdi fıkıh yani İslam hukuku açısından bakalım. Bir namazın abdest, kıble gibi şekli şartları tamamsa, Yani teknik olarak her şey doğruysa? evet, teknik olarak doğruysa o ibadet sahih kabul ediliyor. Bunun anlamı şu: kişi dünyevi olarak o borcu ödemiş sayılır. Ahirette neden namaz kılmadın diye hukuki bir sorguya çekilmez. Hmm. Ama 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 bu, o ibadetin Allah katında bir karşılığı olacağı, sevap getireceği ya da kişiyi kurtaracağı anlamına kesinlikle gelmiyor. İşte o ikinci aşama yani makbuliyet, tamamen ibadetin ruhuyla ve kişinin genel ahlakıyla ilgili. bu sahih ama makbul olmama ihtimali akıl almaz bir durum. Yani bir ömür boyu bir şeyi doğru yaptığını sanıyorsun ama manevi olarak hiçbir işe yaramıyor olabilir. Maalesef. Sanırım kaynaklardaki o çok bilinen müflis hadisi tam da bu korkunç tabloyu aydınlatıyor değil mi? Tam olarak bu noktayı. O hadis, kelimenin tam anlamıyla tüyler ürpertici bir sahne çizer önümüze. Nasıl bir sahne bu? Kıyamet günü bir adam getiriliyor, yanında dağlar gibi namaz, oruç, zekat sevabı var. Herkes onun cennetlik olduğundan emin. Tabii, o kadar sevapla. Fakat sonra alacaklıları gelmeye başlıyor. Biri diyor ki bu bana dünyadayken hakaret etmişti. Diğeri benim malımı yemişti. Bir başkası bana iftira atmıştı. Ve o dağ gibi sevaplar ne oluyor o anda? İşte en sarsıcı, en çarpıcı kısım da burası. O dağ gibi sevaplardan alınıp tek tek o hak sahiplerine tazminat olarak ödenmeye başlanıyor. Yani sevapları erimeye başlıyor. Aynen öyle. Eğer sevapları biter ama borçları hala bitmemişse, bu defa alacaklıların günahları alınıp bu kişinin üzerine yükleniyor, sonunda da cehenneme atılıyor. Bu yüzden ona müflis yani iflas etmiş deniyor. Bu inanılmaz bir tablo. Bir ömür biriktirdiğin manevi servetin başkalarının alacaklarını ödemek için kullanılan bir banka hesabına dönüşmesi gibi. Çok iyi bir benzetme. Gerçekten çok sarsıcı. İbadetler kurtuluşun garantisi değil, bir borç ödeme aracına dönüşüyor. Kesinlikle. Buradaki büyüleyici detay bu zaten. İbadetler, kişinin kurtuluşu için bir teminat olmaktan çıkıp, kul haklarını ödemek için bir tazminat aracına dönüşüyor. Yani o ibadetler hak yiyen kişiyi değil, hakkı yenen kişiyi kurtarıyor. Aynen öyle. Hakkı yenen kişiyi kurtarıyor. Adalet, sevapların mağdurun hesabına transfer edilmesiyle sağlanıyor. Peki, bunun arkasındaki ilahi mantık ne? Yani bir insanın başka bir insana karşı işlediği suç, nasıl olur da Allah'a karşı yapılan ibadetten daha ağır basar? Aslında bu bir çelişki değil, ilahi adaletin ta kendisi. Kaynaklar bunu iki temel ilkeye dayandırıyor. Birincisi, Allah'ın el-adl yani mutlak adil olması sıfatı. Allah kendisine karşı işlenen günahları, şirk hariç, affedebilir. Bu onun rahmetidir. Ama iki kul arasındaki bir meselede, affetme yetkisini zalime değil, bizzat mazluma, yani hakkı yenen kişiye bırakmıştır. Çünkü adalet bunu gerektirir. Anladım. Yani mesele sadece Allah'la kul arasında değil, kul ile kul arasında bir hukuk oluşuyor. Ve Allah bu hukuka mazlumun rızası olmadan müdahale etmiyor. İkinci ilke neydi? İkincisi de ibadetin varoluş amacının kendisi. Maun suresinde bu çok net anlatılır. Sure, "Vay o namaz kılanların haline ki" diye başlar. Evet, bu çok çarpıcı bir başlangıç. Nasıl olabilir değil mi? Namaz kılan birine neden vay haline denilsin? Devamında açıklanır.
Onlar yetimi itip kakar, yoksulu doyurmaya yanaşmazlar. Yani ibadet kişiyi daha iyi, daha ahlaklı, daha merhametli bir insan yapmıyorsa amacından sapmış demektir. İçi boş bir ritüele dönüşüyor. Aynen. Ahlaktan kopuk bir ibadet sadece içi boş bir ritüele, hatta Allah'ın gazabını çeken bir gösteriye dönüşür. Kul hakkı yemek, ibadetin ruhuna yapılmış bir suikast gibidir aslında. Bütün bunları konuştuktan sonra aklımda kalan en güçlü görüntü kaynaklardaki o benzetme oldu. Hak sahibiyle helalleşmeden yapılan ibadet resmen delik bir kovaya su doldurmaya benziyor. Çok doğru. Ne kadar doldurursan doldur, kova hep boş kalıyor. İbadet kul hakkını temizlemiyor. Tam tersine kul hakkı, ibadetin getireceği bütün mükafatı sızdırıp yok ediyor. Kesinlikle. Ve bu durum hepimize o en temel soruyu yeniden sorduruyor. Gerçek ibadet nedir? Acaba sadece belirli ritüelleri tekrar etmek mi, yoksa o ritüellerin temsil ettiği dürüstlüğü, adaleti ve merhameti hayatımızın her anına yaymak mı? Evet, üzerine düşünmeye değer. Belki de en büyük ibadet, en başta başkasının kovasını delmemek, yani kimsenin hakkına girmemektir.